Evet, Mercato Albinelli'yi gezdik. İçerideki fiyatlara biraz baktık. Esnafla da ufak bir eğlenceli sohbetim oldu biliyorsunuz. Şimdi de biraz düşündükten sonra yemek yememeye karar verdik içeride. Çünkü içerisi hem çok turistik, fiyatlar da pahalı. Biz daha yöresel ve daha kaliteli bir yere gitmeye karar verdik. Mercato Albinelli'nin hemen karşısında bir binada bir evin içerisinde bir restoran var. Bu evde şöyle, evin sahibi kendi evini restorana çevirmiş ve burası da çok tarihi bir restoran. İçeride arkadaşım Mikel'in tavsiyesi üzerine güzel bir yemek yiyeceğiz. Modena'nın yöresel yemeklerinden bazılarını yiyeceğiz. Belki makarna, belki başka bir şey. Şimdi de gelin beraber içeri girelim. Evet, bu restoranın adı Trattoria Aldina. Trattoria Aldina'da aslında sanki arkadaşınızın evine giriyormuş gibi böyle bir binaya giriyorsunuz. Sanki arkadaşım Mahmut'un evine giriyorum. Evinde annesinin yemeklerini yiyormuşum gibi gerçekten. Mahmut olur, Enzo olur, Luca olur. Ona siz karar verin. Evet, şu anda restorana girdik. Bir güzel öğle yemeği yiyeceğiz. İçeri giriyoruz. Garson hanımefendi de bizi şu anda masamıza eşlik ediyor. Grazie. Oh. Evet, şimdi menüye bakıyoruz. Menü QR kodla okuttuğumuz bir menü. Her yer olduğu gibi şu anda burada da kağıttan bir menü yok. Böyle menüye bakıyoruz. Yemeğimizi sipariş etmeden önce de bir Lambrusco kırmızı şarabı, Modena'nın en meşhur şarabı diyebiliriz. Lambrusco şarabı istedik, sipariş ettik. Kırmızı bir şarap. Hafif de köpüklü bir şarap. Bir su sipariş ettik. Birazdan da menüye baktıktan sonra yemeğimizi sipariş ediyoruz. Buranın en önemli özelliği bu Trattoria Aldina'nın en önemli özelliği burada. Bu restoranın makarnaları kendi evinde el yapımı yapması ve bütün makarnaların da taze masaya servis edilmesi. Şimdi biz de taze makarnamızı sipariş edeceğiz. Cosa ti piacerebbe mangiare come pasta? Sicuramente sì, qua tortellini, tortelloni, tutto quello che è la pasta fresca. Ricottalı tortelloni var, tortellini var. Tagliatelle var burada. Ondan sonra ıspanaklı tortelloni var. Ada çaylı tortelloni var. Şimdi biz de karar verelim. Ben her zamanki gibi çok kararsızım. Un po' di tortelloni, due pancetta. Ok, tu tortelloni pure pancetta? Ricotta e spinaci, ricotta e spinaci. Ricotta e spinaci. Benim kararım tortelloni, ricotta ve ıspanak üzerine. Kendisi de pancetta, pure pancetta. Kendisi de tereyağı ve pancettalı bir dolgulu makarna tortelloni sipariş edecek. Hai appena cambiato idea, volevi prendere burro e pancetta? No, ma per far vedere i nostri amici. Nostri amici followers, hayranlarımıza buranın en meşhur yemeklerini göstermek istiyor. O yüzden az önceki tortelloni, burro e pancetta'yı değiştiriyor kendisi. Sono pronti? Siamo pronti? Sì. Sì. Certo, grazie. Ci puoi fare c'è un bis da servire sia delle tagliatelle che dei tortelli? Tortelli, spinaci e ricotta. Quindi tagliatelle Tagliatelle e burrata, tortelloni. ci può pure mangiare. Ricotta ve ıspanaklı tortellonilerimiz geldi. Sosu da tereyağı ve ada çayı bu yemeğimizin. Biz bir porsiyonu ikiye böldük. Çünkü bir porsiyonda tagliatelle makarnası gelecek. 2 kere makarna yemiş oluyoruz ve 2 kere farklı makarnalar tatmış oluyoruz. Şimdi de yemeğimizi tadalım. Qui si tocca. İtalya'da önce masaya dokunduruyorsunuz. Sebebini bilmiyorum.
Michele olayı anlattım. Kanalımın parmesan adam olduğunu anlattım. Şimdi bana devrim değil de sürekli Mr. Parmesan demeye başladı. Tabi burada İtalya'da makarnalar geldiğinde parmesan peyniri koymadan olmuyor. Buon appetito. Devi dire afiyet olsun in turco. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Dalla telecamera. Okey. Afiyet olsun. Şimdi tagliatellemiz geldi. Kıymalı tagliatellemiz. Onu yiyoruz. Buna da tabii parmesan peyniri eklemeyi unutmayacağım. Cosa vorresti dire ai nostri amici turchi? No, stanno a posto. Ora parte buona. Vuoi del parmigiano messo da parmesan Adam? C'è il parmigiano e la morte della pasta. Com'è che mi chiamo io? Parmesan man. Chi sei? Parmesan Adam. Parmesan Adam. Perché Adam? Perché Adam significa uomo. Ah sì, uomo parmigiano. Uomo parmigiano. Bellissimo, bravissimo, sono cose che vogliamo vedere queste. Food porn. Oh, questo qui non lo faccio tutti, eh. Bravo, fai bene. Questo è food porn, cazzo. Parmesanımızı da koyduktan sonra tekrar... Com'è che si diceva? Buon appetito? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tutto quello abbiamo coso le rane. Abbiamo 3 di primi e poi dopo ti fai portare gli ultimi. Noi abbiamo un sacco di osterie e sono un'eccellenza secondo me del cibo in Italia, posso dire. Qui a Modena dici? Zona modenese. Sì, qui da noi e che si mangia proprio con la cultura di una volta. Quindi quando vai in questi posti ci sarà appunto la signora che è finito il turno, si mette a stendere la pasta fresca, fare i tortellini, fare le tagliatelle, le lasagne e quant'altro. Çok önemli bir şey. Modena'daki alışkanlık şöyle. Yediğiniz makarnalar restoranlarda da her zaman el yapımıdır. Bu da çok özel bir şey gerçekten. Quindi di solito sì, in posti come questi nelle trattorie c'è sempre qualcuno, c'è sempre tra virgolette una nonna o un nonno che prepara a mano a casa sua oppure in una bottega, no? Miki, cosa stavi dicendo, Miki? Allora, sto spiegando il nostro amico che per noi è cultura, quindi si finisce non lasciare niente nel piatto perché sarebbe un'offesa per chi fa da mangiare e quindi soprattutto quando ci vende i primi con dei ragù o delle cose molto grasse e sostanziose siete da aprire il piatto con una scarpetta. Quindi prendiamo un pezzo di pane, lo dividiamo. Noi facciamo la cosiddetta scarpetta che andrà a pulire il piatto. Quindi questa cosa qui si chiama scarpetta. Esatto. Yani biliyorsunuz İtalyanlar her konuda şekil olmayı tercih ediyor. Her konuda cool olmayı tercih ettiği için aslında bizim ekmeğimizi alıp bandığımız olaya, yani biz yumurtayla yapıyoruz, menemenle yapıyoruz. Bunlar makarnanın sosuna ekmeği bandıklarında bu olaya scarpetta diyorlar. Scarpetta ayakkabı demek. Bilmiyorum niye tam olarak böyle ama bunu mutlaka yapıp size göstermemi istedi Michele. Se sarà curioso di cosa ho fatto le posso lasciare il nome del Ma canale. sei fantastico, ti divertirei molto. Va bene, lo scrivo? Posso prendere carta e penna? Certo, certo. In turco significa uomo parmigiano. Uomo? Parmigiano. Guarda, Il mio nome è questo qua. ho visto impronunciabile, però come si pronuncia? Parmesan Adam. Non è difficilissimo. No, beh, però leggerlo e pronunciarlo bene, non so da Adam, che passa. Adam, Parmesan. Ah no, questo è il mio nome, però Sì, no, Adam Parmesan si legge, noi col suo nome. io e lui mentre mangiamo le tagliatelle. Ragazzi, vi ringrazio. Grazie mille dell'accoglienza. Ma per là. Buona giornata. Anche a voi ragazzi. Buona giornata. Arkadaşlar restorandan çıktık.
41 euro ödedik öğle yemeğimiz için, ben ve arkadaşım Mikel. Aldığımız şeyleri size aktarıyorum. 2 servis parası ödedik. 2 servis parası neden? Çünkü İtalya'da restoranlarda yemek yediğinizde bir servis ücreti oluyor. 2 servis ücreti 2 euro, 2 euro. 2 tane de makarna yedik, beraber paylaştık. 10 euro, 10 euro. 2 kahve içtik. Şarabın sonrasında biraz rahatlamak için. Kahvenin ücreti tanesi 1,5 euro. 2 kahve aldık ve bir şişe Lambrusco kırmızı şarabı 12 euro ve bir tane de büyük şişe su içtik 2 euroya. Toplamda 41 euro tuttu. Şöyle fişimizi gösteriyorum. Non so se si vede, bilmiyorum gözüküyor mu ama 41 euro ödedik ve bu da yaklaşık Türk lirası olarak 615 TL yapıyor. Şöyle sonlandırmak istiyorum her zamanki gibi. Bir sonraki videomu izlemek isterseniz ve beni de burada doğup büyüyen ve yaşayan bir öğrenci olarak desteklemek isterseniz bu videonun altına like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.